Filipinler'de bir cennet, Palawan Adası. Özellikle El Nido ile son yıllarda popülerliği iyice artan bu ada ziyaretçilerine inanılmaz yerler sunuyor. Geniş plajlar, keşfedilmemiş koylar, egzotik ada turları, unutulmaz gün batımları, binbir çeşit lezzetler ve berbat bir internet. Evet, Filipinlere geliyorsanız özellikle de Palawan Adası'na kendinizi çok kötü bir internete hazırlayıp da gelin. Çünkü burada internet berbat. Fakat çok internete ihtiyacınız varsa $2 alabileceğiniz bir sim kart sayesinde bu sorunu da çözebilirsiniz. Gelelim bu sefer niye böyle bir vlog çekiyorum ha? Ben normalde Filipinler'de vloglarıma devam ettim. Fakat adaya geldiğim ikinci günden ayrıldığım güne kadar benim mikrofonum bozukmuş. Bu nedenle elimdeki videoların görüntüleri var fakat sesleri çoğunda yok. Ben de bu elimdeki görüntüleri kullanarak size bir Palawan seyahat rehberi hazırlamak istedim. Eğer siz de Filipinler, özellikle Palawan'a gelmeyi düşünüyorsanız veyahut da bu çocuk Filipinler'de ne yaptı diye merak ediyorsanız bu videoya devam edebilirsiniz. Hadi çok uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle Türkiye'den Filipinler'e gelmek istiyorsanız 11 saatlik bir uçuşla Manila'ya gelmeniz gerekiyor. Manila, Filipinler'de gitmek istediğiniz her yere rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir geçiş noktası. Aynı zamanda başkent. Manila'da yapabilecek çok fazla bir şey olmadığı için burada 2 günden fazla geçirmenizi tavsiye etmem. Fakat buradan geçebileceğiniz çok güzel noktalar var. Bunların başında Boracay, Cebu, Bohol ve son dönemlerde iyice popülerliği artan Palawan Adası. Ve bu video baştan sona olarak Palawan Adası ile ilgili olacak. Öncelikle Manila'dan Palawan'a nasıl geçeriz? Bununla başlayalım. Manila'dan Palawan'a gelmenin en yaygın yolu 1,5 saatlik bir uçuşla Puerto Princesa'ya gelmektir. Fakat ben seyahatinize güneyden başlamaktansa kuzey noktası olan Coron'dan başlamanız ve tüm Palawan'ı gördükten sonra Puerto Princesa'dan dönüş yapmanızı veyahut da bir sonraki durağa geçmenizi tavsiye ederim. Peki Manila'dan adanın en kuzey noktası olan Coron'a nasıl ulaşırız diye merak ediyorsanız bunun en yaygın yolu 45 dakikalık bir uçuşla Bunsuga Havalimanı'na gelmenizdir. Fakat ben yine bunu önermiyorum. Manila Kuzey Limanı'ndan her cuma günü $50 karşılığında hostel gemiler kalkıyor. 11 saat süren bu yolculukta sizin konaklamanızı, yolculuğunuzu ve 2 öğün yemeğinizi karşılıyorlar. Bu şekilde hem $100 uçuşa vermezsiniz hem de gece yolculuğu yaptığınız için zaman kaybetmeden Coron'a 11 saatte varabilirsiniz. Bu nedenle size hostel gemilerle gelmenizi öneririm. Bu gemi yolculuğu nasıl oluyor diye merak ediyorsanız şuraya bir yere bir link koymaya çalışırım. Ama nasıl olduğunu daha çözemedim. Eğer koyamazsam da kanala girin, gemiyle ilgili bir video var zaten. Onu izleyebilirsiniz. Peki Coron'a geldik. Nerede, nasıl konaklarım diye merak ediyorsanız ben tüm seyahatim boyunca, sadece Filipinler'de değil bu, 3 seyahat sitesi kullandım. Bunların birincisi Agoda, ikincisi Booking, üçüncüsü de Airbnb. Eğer çift olarak seyahat ediyorsanız veyahut da bir arkadaşınızla seyahat ediyorsanız en ucuz yolu Airbnb evleri kiralamanız. Ama tek olarak seyahat ediyorsanız da Booking ve Agoda'da inanılmaz fırsatlar var. 3 uygulamayı da telefonunuza indirmenizi tavsiye ederim. İnanılmaz kolay kullanımı var ve de size şehirdeki en ucuz hostelleri ve otelleri sıralayan bir program. Bu nedenle ben bu üçünü kullandım. Size de bu üçünü kullanmanızı tavsiye ederim. Gelelim Coron'a. Palawan Adası'nın kuzeyinde yer alan bir adalar topluluğu burası. İnanılmaz doğa harikaları, doğal çeşitliliği ve rengarenk şehir merkeziyle kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Bu ada şehrinde dolu dolu 3 gün geçirebilirsiniz. Öncelikle dalış yapıyorsanız veyahut da dalış yapmayı denemek istiyorsanız Coron tam size göre bir yer. İkinci Dünya Savaşı'nda batıdan 12 Japon gemisinin içinde dalış yapabilir, renkli sualtı yaşamına tanık olabilirsiniz. Benim tüple müple işim olmaz diyen gezginler de Coron'da sadece maske ve şnorkelle binbir çeşit mercanı görüp rengarenk balıklarla yüzebilirsiniz. Eğer lisanssız dalış yapıyorsanız da Coron'da 2 dalışı $50'dan yapabilirsiniz. Coron'da yapabileceğiniz bir diğer etkinlik de bot turu. Tüm gün süren bu etkinlikte ada çevresindeki egzotik koyları ve en önemlisi Kayangan Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ormanın içinde saklı olan Kayangan Gölü Filipinlerin en berrak gölü olarak biliniyor. 10 metreye kadar suyun altını görebileceğiniz kristal berraklığında bir su hayal edin. Eğer Coron'u ziyaret ediyorsanız dağların arasında kurulmuş 300 basamaklı bir merdiveni tırmanıp bu doğa harikasının içinde yüzmeyi unutmayın. Ve 3. gününüzde bot ve dalış etkinliği yorgunluğu güzel bir çatı katı barında bir şeyler içerek geçirebilirsiniz. Gelelim Palawan Adası'nın en ünlü ve en pahalı yeri, El Nido. El Nido denince aklınıza o resimlerde gördüğünüz kristal berraklığında denizler, bembeyaz plajlar ve olağanüstü gün batım gelebilir. Coron'dan El Nido'ya gelebileceğiniz en kolay yol hızlı tekneler. $30 bilet ücreti olan bu teknelere ya kaldığınız hostelden ya da şehir merkezine size en yakın olan turist acentasından rahat bir şekilde alabilirsiniz. Coron'dan bindiğiniz hızlı tekne sizi 3,5 saat sonra El Nido limanına getirecek. El Nido limanı El Nido şehir merkezine çok yakın olduğu için tricycle şoförlerine 50 pesodan fazla vermeyin. Unutmadan
Filipinler'de tricycle şoförleri size ne söylerse hemen yarısını teklif edin. Tricycle, cycle bir şey çıkar zaten kesin. Onlarla gideceğiz ama güzel ortam. El Nido'ya geldiniz. Tabii El Nido deyince aklınıza hemen plajlar geldiği için şehir merkezine en yakın olan plajdan başlayalım. Korong Korong. Yay gibi sahil üzerine kurulmuş barlar ve hostellerle dolu olan Korong Korong işte gün batımını izlemeniz için güzel bir nokta. Panorama Bar. Eğer Korong Korong'da bir gün geçirmeyi planlıyorsanız kesinlikle Panorama Bar'da bir gün batımını izlemenizi tavsiye ederim. Fakat El Nido plajları deyince en ünlüsü özellikle dünyanın dört bir yanından gelen gezginlerin buluşma noktası olan Mad Monkey Hostel ve Napkan Beach unutmamak lazım. Plajın en ünlü hosteli olan Mad Monkey birçok etkinlik ve yeni insanlarla tanışmanız için güzel bir imkan sağlıyor. Fakat Mad Monkey bir hostele göre oldukça pahalı. Geceliği 50 dolara 12 kişiyle bir hostel odasını paylaşabilirsiniz. Sadece geniş plajı, temiz denizi için değil bu hostel çılgın partileriyle meşhur. Ve her gün bu hostelde değişik aktivite var. Cumartesi giderseniz bir pong parti var. Bugün ne varmış? Thursday. Çok güzel. Boyama parti. Abi bu kadar yanlış günde gelinebilir yani buraya. Filipinler'de unutulmaz bir gece geçirmek isterseniz Napkan Beach, Mad Monkey'i atlamayın. Aslında Korong Korong ve Napkan Beach biraz araştırma yaparak ulaşabileceğiniz plajlar. Fakat ben size biraz daha farklı bir plajdan bahsedeceğim. Hem bilinmeyen hem benim favori plajım. Duli Beach. Sadece 2-3 aile işletmesinin olduğu, huzurlu ve sakin bir iki gün geçirmek için mükemmel gizli bir nokta. Genelde sörf yapmak veya bir iki gün turistik alanlardan kaçmak isteyen gezginlerin geldiği inanılmaz bir sahil burası. Filipinlerin her yerinde olduğu gibi Duli Beach'te de gün batımı inanılmaz. Bu arada sahildeki ilk aile işletmesine rica ederseniz hamakta ücretsiz konaklayabilirsiniz. Şurada hamakta uyusam ben burada yesem içsem olur mu dedim bedavaya. Onlar tamam dediler. Fakat yıldızların altında uyuyup sabah gün doğumuna hamakta uyanmak hem de ücretsiz. Günaydın hocam. Şu arkada gördüğünüz hamakta uyumuşum. Çok iyiydi. Deniz sesleriyle uyuyup gün doğumuyla uyandım. Bayağı iyiydi yani. Fakat Duli Beach ulaşımı kolay bir yer değil. El Nido şehir merkezinden sadece günde bir kere kalkan jipnilerle veyahut da kendi kiralayabileceğiniz motorlarla ulaşımı sağlayabilirsiniz. Tabii ki de sadece El Nido'da plaj etkinlikleri yok. Bir sürü turistik etkinlik var. Fakat korona göre fiyatlar 2 katı. Bu nedenle eğer bütçeniz kısıtlıysa turistik etkinlikleri bir köşeye atmanızı veyahut da koronada bitirmenizi tavsiye ederim. El Nido'dan biraz daha güneye inelim. Palawan Adası'nın yeni yükselen trendi ve yeni bilinmeye başlayan şirin balıkçı kasabası Port Barton. El Nido'dan Port Barton'a 4,5 saatlik süren minivanlar ile geçebilirsiniz. Bileti El Nido şehir merkezine sadece 5 dakika uzaklıkta olan şehir terminalinden 12 dolara alabilirsiniz. Port Barton hala gelişmekte olan bir sahil kasabası. Yine yay gibi bir sahil şeridinin üzerine kurulmuş salaş restoranlar, küçük hosteller ve regi barlarla kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Yürüyerek bile yarım saatte gezebileceğiniz Port Barton'da eğer bot turuna katılmak isterseniz bu şehir karette meşhur. Bu nedenle kendinizi güzel kaplumbağalarla birlikte yüzerken bulabilirsiniz. Bunların yanında Kokoriko Hostel'de her gece düzenlenen çılgın partilere katılıp geceyi kasabanın en büyük ve en ünlü pizzacısı Gorgonzola'da tamamlamanızı tavsiye ederim. Ve gelelim adanın merkezi Puerto Princesa. Yaklaşık 3,5 saat süren bir minivan yolculuğuyla Port Barton'dan Puerto Princesa'ya rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Fakat Puerto Princesa normal bilinen şehir hayatından çok da farklı olmadığı için burada yapabilecek çok bir etkinlik yok. Puerto Princesa dünyanın 7 yeni harikası olan yeraltı nehirleriyle biliniyor. Bu nedenle Puerto Princesa'ya geldiğinizde yeraltı nehrini görmenizi tavsiye ederim. Adanın merkezinde 1-2 gün geçirdikten sonra ya Filipinler'de gitmek istediğiniz bir sonraki yere veyahut da Manila üzerinden tekrardan Türkiye'ye dönebilirsiniz. Tabii ki gönül isterdi ki Palawan Adası'nda böyle uzun 3-4 vlogda anlatayım bunları ama mikrofonum bozulmuş ve elimden başka bir şey gelmiyor. Umarım bu vlog birilerinin işine yarar. Yani Palawan'a gitmek isteyen birilerine bir küçük fikir verir. Şimdi 2 hafta boyunca Filipinler'deydim. Vietnam'da kazandığım paranın yarısını burada yediğime göre diğer yarısını yemek için Endonezya, Bali'ye geçiyorum. Bir sonraki bölümde Bali'de görüşmek üzere.